Şerifel'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 14 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. İlk sırasındayım. Kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Ön sırada ilk sırayı ilmeklerimi düz örerek sıra boyunca devam ettiriyorum. Örgümün arka sırasındayım. Burası örgümün ikinci sırası. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön sırasındayım. Üçüncü sıradayım. Burada modelime başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bu şekilde ilmekleri ikişer olarak birlikte ters örüyoruz. Son kalan ilmeğimi ters olarak tek başına örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Burada kenar ilmeklerinden sonra ilk ve sonuncu ilmeği tek başına ters örüyoruz. Ortadaki kalan diğer ilmekleri ikişerli olarak birlikte ters örerek topluyoruz. Örgümün arka sırasındayım ve örgümün dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamında 1, 2. İpimi 2 defa doluyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipimi arka taraftan ön tarafa gelecek şekilde 2 defa doluyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Burada sıra boyunca ilmeklerimizi her ilmeğin arasında 2 defa ipimizi doluyoruz ve ilmekleri ters örüyoruz. İpimi arkadan ön tarafa gelecek şekilde şişimi 2 defa doluyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Son ilmeğimi ters ördükten sonra kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şu anda örgümün ön sırasındayım. Burası örgümün 5. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında çift doladığım ilmeklerin ilkini serbest bırakıyorum. İkinci ilmeğim şişimde kalıyor. İpimi tekrar bir kere ipimi şişime doluyorum. Artırma yapıyorum. Ve iki ilmeği tersten girerek birlikte düz örerek topluyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Şişime bir önceki sırada çift doladığım ilmeklerin ilkini serbest bırakıyorum. İkincisi şişimde kalıyor. Bu ilmeği yanındaki ilmek ile birlikte ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek beraber düz örerek topluyorum. Bir ilmek artırıyorum. Daha önce sırada çift dolamıştık. Bunun ilkini serbest bırakıyoruz. İkincisini yanındaki ilmekle tersten girerek birlikte topluyoruz. Burada eksilen ilmekleri yerine getirmiş oluyoruz. Önce bir ilmek artırdım. Önceki sırada artırdığım iki ilmeğin birincisini serbest bıraktım. Kalan ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım.
sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Bir sıra ön yüzde ilmekleri düz örüyoruz. Bir sıra arka yüzde ters ördükten sonra ön yüzde tekrar ilmeklerimizi ikişerli olarak ters örerek modelimizi uyguluyoruz. İki modelin arasında bu şekilde iki sıra boşluğumuz var. Dilerseniz bu boşluğu artırabilirsiniz. 3 numaralı şiş ile bu gördüğünüz örnek parçayı çalıştım. Mevsimlik olmasını istediğiniz her türlü bayan örgüsünde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlar yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Hatta etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Model üst tarafta çok toparlayan bir yapıda değil. Bazı modeller toparlayan bir yapıda olur. Bu model aradaki ajurlar nedeniyle çok toparlayan bir yapıda değil. Bu yüzden başlangıcındaki kullanacağınız lastiğe dikkat etmeniz gerekiyor. Benim gibi bir ters bir düz lastik kullanırsanız toparlayacaktır. Özellikle etol şal yapmak istiyorsanız başlangıcında haroşa kullanmanızı tavsiye ederim. Haroşa da esneyen yapıda bir örgü modeli olduğu için uyum sağlayacaktır. Ama kazak hırka yapmak istiyorsanız bir ters bir düz lastiği de tercih edebilirsiniz. Alt kısmının toparlanmasında herhangi bir sakınca olmayacaktır. Angora iplerle de gayet şık duracaktır. Herkese kolay gelsin.